Uçan Kuş TV ekranlarında sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen konuğum. Evet, sizlerden gelen soruları kendisine yöneltmek istiyorum. Konumuz vücut estetiği ve yüz estetiğinde kök hücre tedavileri arkadaşlar. Liposuction yağ aldırma ile vücut şekillendirmenin incelikleri nelerdir hocam ve kişi nelere dikkat etmesi gerekir? Şimdi liposuction dünyada bence en çok yapılan operasyon. Şimdi tabii ki meme protezi, burun çok sık yapıyoruz ama liposuction'ı pek çok ameliyata kombine ettiğimiz için o yüzden liposuction'ı belki de birinci sıraya almak gerekir diyebilirim. Liposuction nedir? Liposuction vücuttan yağ aldırma. Yani halkın anladığı tabirle aslında yağ aldırma. Bu işin tabii bir takım incelikleri var ve günümüzde tıp ilerledikçe vücuda olan bakış her geçen gün çok daha farklı bir konsepte döndükçe liposuction ile ilgili daha önceki yaptığımız ameliyatlara göre çok daha farklı uygulamalar yapar hale geldik. Bu yüzden de biraz işin inceliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi liposuction uygulaması sadece bir yağ alma uygulaması değil aslında. Buradaki asıl amaç body contouring dediğimiz vücut şekillendirme işlemi olarak değerlendirmek gerekiyor. Şimdi tabii ki yağ alırken de vücut şekillendiriyorsunuz ama vücudu çok daha böyle artistik, çok daha atletik gösterebilme şansınız var. Bu bir konsept işi ve son yıllarda trend haline geldi. Mesela kadın vücudunu daha seksi, daha güzel bir görüntüye kavuşturmak, işte belde simitler varsa onları almak, işte sırtta eğer çıkıntılar varsa onları almak. Yani 360 derece dönecek şekilde, yani belli kısımlardan değil de bütün vücudu bir kombinasyon şeklinde, bir kombine bir uygulama şeklinde düşünmek gerekiyor. Mesela sırtta diyelim ki sütyenin işte yapmış olduğu katlantı izi var. Orada hafif böyle bir çıkıntı varsa orayı da mutlaka katmanız gerekiyor. Yani sadece beldeki simiti aldım diyerek olmuyor. Çünkü oraya aldığınızda bu defa yukarıdaki kısım bir miktar gözükebiliyor. Bu nedenle bütün vücudu kombine bir şekilde uygulamalardan, kombine bir liposuction uygulamasından bahsedebiliriz. Mesela geçtiğimiz yıllarda işte 10 yıl önce, 15 yıl önce hastalar gelirdi. Sadece işte karnımın şu göbek kısmını alın yeterli. Aslında bu alınabilir. Fakat bu istediğimiz sonucu, güzel sonucu tam olarak vermez. O yüzden hani ünite eksik kalır. Yani karnı alıyorsanız mutlaka üst karnı da almanız gerekiyor. Yanları da almanız gerekiyor. Beli de almanız gerekiyor. Ki beli alırken de özellikle popoyu daha böyle ortaya çıkarabilecek şekilde almanız gerekiyor. Diğer şekilde hani bel biraz incelmiş oluyor ama popo şekilsiz oluyor. Yani bütün vücudu bir bütün halde değerlendirirsek o zaman çok daha iyi sonuçlar almış oluyoruz. Tabii ki son yıllarda bu aldığımız yağları da kullanma konusu çok fazla yaptığımız bir uygulama haline geldi. Ki eskiden de mesela işte popoya olsun, bacağı olsun, memeye olsun yağ enjeksiyonları yapıyorduk. Fakat bu sıklıkla değildi veya bu özende ya da bu konsept çatısıyla değerlendirilmiyordu. Yani sadece popoya yağ enjeksiyonu yapılmış olmak için yapılıyordu. İşte poponun estetik ünitleri bu kadar netleşmemişti ya da bu kadar güzel örnekler ortaya konulamıyordu. Ama artık günümüzde çok daha güzel, çok daha başarılı ve iyi sonuçlar almaya başladık diyebiliriz. Evet, gelelim hanımların en çok dikkat ettiği konuya. Popo, meme ve bacak yağ enjeksiyonlarında nelere dikkat etmek gerekir ve bunun incelikleri nelerdir? En çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Şimdi popoda olsun, memede olsun, bacakta olsun yağ enjeksiyonu zaten yıllardır yapıyoruz ve yapıyorduk. Bununla beraber burada asıl önemli olan bir problem vardı. O da bu yağların işte belli bir kısmı gidiyor. Evet, hala gidiyor. Yani bütün enjekte ettiğiniz yağın hepsi kalmıyor. Kimi hastada %40'ı kalıyor, kimi hastada %60'ı kalıyor. Fakat bu sadece yağ verdiğiniz hastalar için geçerli. Bazı hastalarda ise bunun üzerine ekstradan bir CVF dediğimiz, stromal vasküler fraksiyon dediğimiz yani kök hücre uygulaması yaptığınızda bu yağların vücutta kalınırlığı yani erime ihtimalinin daha da azaldığına şahit oluyoruz. Ki bu son yıllarda çok ciddi anlamda büyük gelişmeler gösterdi. Eski yıllarda da aslında kök hücre uygulamaları gerçekleştirebiliyorduk. Fakat kök hücre uygulaması eski yıllarda çok pahalıydı. Çünkü laboratuvar şartları gerekiyordu. Enzimatik bir takım uygulamalar yapılıyordu. Hem süre olarak hastalar için uzun bir süre
içermesi laboratuvara, çünkü götürdünüz, getirdiniz. Yani nereden baksanız bir kök hücre uygulaması aynı kişiye yapabilmeniz için 5-6 saat o hastanın eğer genel anestezi altındaysa ameliyatta kalması gerekiyordu. Oysa günümüzde bu çok hızlanmış bir şekilde uygulanabiliyor. Ve enzimatik kök hücre uygulamaları hem FDA tarafından hem Avrupa Birliği Konseyi tarafından yasaklandı. Ve şu anda mekanik ayrıştırma ile biz CVF dediğimiz kök hücrede o enzimatik kök hücredeki sayıya yakın, hatta aynı sayılara ulaşacak düzeyde kök hücre eklemek mümkün olabiliyor. Bunu nasıl tarif edeyim size, şöyle anlatayım. Mesela hastaya diyelim ki 100 cc bir yağ enjeksiyonu yapıyorsunuz. Bu yağ enjeksiyonda diyelim ki hastaya işte 1 milyon kök hücre veriyorsunuz aynı anda. Oysa ki siz bir kök hücre uygulaması yaptığınızda 1 cc'nin içerisinde belki 10-15, belki çok çok daha fazlasını 1 cc'lik bir elde ettiğiniz sıvı ile sağlayabiliyorsunuz. Bu da yağın oradaki yaşanırlılığın viyabilitesini, yani yaşayabilirliğini çok müthiş derecede artırabiliyor. Bu da hastalar için tabii ki o yağım eridi korkusunun engellemenin en önemli koşullarından bir tanesi. Yine yağın kalınırlığı konusunda ben beslenme modelinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela bizim gibi Akdeniz ülkesi toplumları bitkisel yağla çok beslenirler. Oysa ki hayvansal yağla beslenen hastalardaki yağın kalınırlığı, yani yaşayabilirliği çok daha fazla. Bu onlardaki kök hücrenin fazla olmasından değil de yağ kalitelerinin çok çok daha iyi, dokunun çok daha yani yağ enjeksiyonu yaptığınızda daha etkili sonuç alabileceğiniz bir konumda olduğunun göstergesi. Biz bu hastalarda ne yapıyoruz? Liposuction işlemine başladığımızda öncelikle vücudu güzel bir şekilde şekillendiriyoruz. Ya da alacağımız miktar kadarı ile en uygun bölgeden bu yağı elde ediyoruz. Mesela basendeyse basenden, bacak içindeyse bacak içinde ya da karındansa karından alıp ve meme için mesela kullanacağımız yağ miktarı çok da fazla bir miktar olmuyor. Ve bu yağımızdan bir 100 cc'sini alıp bunu kök hücre uygulaması için ayırıyoruz ve kök hücre işlemini başlatıyoruz ki bu da yaklaşık olarak yarım saat ile 1 saat civarında sürüyor. O işlem esnasında siz liposuction'ı yapmaya devam ediyorsunuz. O laboratuvarda hazır hale geldikten sonra yağ enjekte edeceğiniz yağın içerisine bu kök hücre süspansiyonu da ekliyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman yani uygulama yaptığınız bölgede çok çok daha iyi ve güzel bir sonuç alma şansınız var. Yağın yaşayabilirliği ile ilgili olarak da artık endişeleriniz de büyük oranda azalmış oluyor. Şimdi eski yıllarda mesela meme konusunda yağ enjeksiyonlarının bu denli yapılmamasının pek çok sebepleri vardı. Ve yağ enjeksiyonu yaptığınızda mesela fazla miktar verelim, kalan kalsın, gideni zaten gidecektir tarzında bakıldığında fazla miktar yağ verildiğinde o yağların ortasındaki sentrum dediğimiz, yani tam orta merkezindeki yağ dokularının biz nekroz dediğimiz ölümle sonuçlanması ve bu da bir süre sonra o yağların gitmesiyle sonuçlanıyordu. Bu nedenle daha az volümde bir yağ verdiğinizde ve bunu kök hücreyle zenginleştirdiğinizde bu az verdiğiniz volüm hem o dokuların arasındaki ölen ya da nekroz olan dokuların daha az olmasını sağlıyor. Verdiğiniz yağ da büyük oranda kalmış oluyor. Bu da sizin istediğiniz görüntüyü veriyor. Tabii ki yağ enjeksiyonu meme için mesela bir protez efekti değil. Ancak bazı hastalarda mesela küçük protez koyup beraberinde bu uygulamayı gerçekleştirdiğinizde aslında protezin içerisindeki ince dokuyu biraz kalınlaştırmış oluyorsunuz. Böylelikle çok daha doğal, çok daha böyle hiç protez yokmuşçasına bir görüntü veriyor. Bununla beraber istediğiniz bölgelerde yağ vererek memeyi çok daha şekilli, çok daha güzel bir noktaya getirebiliyorsunuz. Yine popoya yağ enjeksiyonu yapıldığında da mesela hastanın yağı yeterli miktarda değilse veya çok fazla yağ alamadıysanız eğer, kalan miktarın en azından etkili olabilmesi için aldığınız yağın bir 100 cc'sinden kök hücre elde edip bunu yağa karıştırıp
uyguladığınızda, ki bu hibrit bir uygulama oluyor aslında. Böyle yaptığınızda çok çok daha etkili, çok daha güzel sonuç alıyorsunuz ve o yağların gitmeyeceğini bilmek ya da mesela %60'ının gideceğini düşünürken %20'sinin gideceğini bilmek, geri kalan kısmın yaşayabilirliğinin fazla olduğunu bilmek bile hem hastayı hem de sizi çok rahatlatıyor ve hasta için ikinci bir ameliyata gerek kalmıyor ve hasta bununla ilgili çok daha mutlu oluyor. Çünkü bizim hastalarımızdaki en büyük başarı kriterimiz aslında yaptığınız uygulama değil, hastanın sonrasındaki işlemden memnuniyeti olarak değerlendirmek gerekir. Bu aynı şekilde bacak için de geçerli. Bacak şekillendirirken de mesela gerek üst bacakta gerek alt baldır kısmındaki o çarpıklıklarla ilgili olarak biz bu hastalarda eğer deformite çok fazlaysa protez tercih ediyoruz yine. Ama protez koyduğunuzda bile bacağın tam orta kısmında, yani diz çevresinde protezin etkisini göstermediği bir alan oluyor. O bölgeye mesela protezle beraber aynı anda yağ enjeksiyonu yapmak ya da hastanın problemi protezlik değilse sadece yağ enjeksiyonu ile çok güzel sonuçlar almanız mümkün. Tabii işin içerisine yine az önce bahsettiğim gibi bu kök hücreyi eklediğiniz takdirde orada ne kadar yağın kalacağını, ne kadar etkili bir sonuç alacağınızı en azından baştan kestirmiş ve çok daha standartize bir uygulama gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Evet, yine önemli konulardan bir tanesi yüz yağ enjeksiyonu. Bu yüz yağ enjeksiyonlarında neler yapıyorsunuz hocam ve nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi vücuttaki uygulamalar gibi yüzdeki uygulamalar da çok büyük ilerlemeler ve çok büyük değişimler göstermiştir günümüzde. Yani yeni bir konseptten bahsediyoruz. Aslında hep bahsediyoruz ama bunun uygulanabilirliği yaptığımız işlemlerin sonuçlarını aldıkça, pratikte bunları gözledikçe çok çok daha etkili olmaya başladı ki burada elimizdeki en büyük silahımız diyeyim ya da en büyük destekçimiz aslında kök hücre tedavisi yine, ki buradaki kök hücre uygulamasında hani verdiğiniz miktardaki yağın orada kalırlığını görmek bu işlemle ilgili olarak sizi çok daha rahatlatıyor. Şimdi yüz yağ enjeksiyonlarında her şeyden önce neden yüze yağ enjeksiyonu yapıyoruz aslında düşünmek lazım. Yüzde ya ciddi anlamda bir yapısal atrofi dediğimiz bir takım çukurluklar söz konusudur. Yani ne demek istiyorum? Bazı insanların yüzü çukurdur mesela ya da yapısal olarak bir tarafı diğer tarafına göre daha farklıdır. Mesela örneğin önceden AIDS'li, HIV'li hastalarda çok ciddi anlamda yanak bölgelerinde bir yağ dokusunda erime ile karşılaşılırdı. Bazı insanlarda bu genetik olarak da oluyor ki ben bu tip yani sayısız hasta ameliyatı yapmışımdır bu şekildeki hastaların, ki çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ya da yaşla beraber ister istemez kemik dokuda, iskelet sisteminde bir küçülme söz konusu oluyor. Bu direkt olarak zaten yaşlılığın en önemli sebebi. Buna sekonder olarak da kemik küçüldüğünde kemik ile deri arasındaki bağ dokuları dediğimiz ligamanlar, bu ligamanlar aslında kemik küçülünce ve aradaki yağ dokusu da yavaş yavaş yaşlanmayla beraber azalmaya başladığında sarkmaya sebep oluyor. Ve derinin ayrıca bir yaşla beraber olan bir yaşlanma süreci de var. Bakın derin planda kemik yapısındaki küçülmeden bahsediyorum. Orta planda kasların, yağ dokusunun ve aradaki ligamanların sarkmasından bahsediyorum. Bir de yüzeydeki kaplama dediğimiz yani deri kısmımızdan bahsediyorum. Bu üçünün yaşlanması aslında bizim tam net olarak yaşlanma sürecimiz ve yaşlanma sebebimiz. Bu yaşlanma sürecini ve sebebini tamamen değiştirebilmek için öncelikle alttaki iskelet yapısını mutlaka desteklemek lazım. Bunun için de iskelet kısmına mutlaka yağ enjeksiyonu ve bu kök hücre zenginleştirilmiş bir yağ enjeksiyonundan bahsediyorum. Bunu verdiğiniz takdirde alttaki iskelet yapısında hem kemik dokusunun bir miktar daha genişlemesi ve büyümesini sağlayabilirsiniz. Hem de altta ciddi anlamda bir destek dokuyla karşılaşırsınız. Mesela aldığınız yağları özel işlemlerden geçirerek bunlara mikrofet, milifet, hatta nanofet noktasına getirebilirsiniz. Mesela nanofetle destek sağlayamazsınız ama mikrofetle bunu sağlayabilirsiniz. Yani daha hacimli, matrix dokusu fazla olan kısmı biraz daha derin yapılara verirsiniz. Bununla beraber orta kısımlara daha sıvılaştırılmış, en üst kısmı ise nanofet verirsiniz ki bunu da cildi de çünkü gençleştirmek burada önemli.
Bunun için cilde verdiğiniz yapıya özellikle içerisinde bir de CVF'den zengin yağ enjeksiyonu yaptığınız takdirde kişinin blok olarak yüzünde hem volümetrik kaybı düzeltirsiniz hem beraberinde eğer ki gevşeme varsa ki bu yağ enjeksiyonu zaten otomatik olarak aradaki dokuları sıkılaştıracak, yüzü çok daha iyi bir noktaya getirecek. Hani ne derler, 1 gram et 1000 ayıp örter. Bunu sağlamak mümkün. Eğer hasta belli bir yaşın üzerindeyse, cildinde sarkma gibi ya da gevşeme, deri fazlalığı çok fazla ise bu tip hastalarda o içerideki ligament yapıları da sıkılaştırmanız, plike etmeniz ya da derin plan yüz germe ile bunları sıkılaştırma yöntemlerini yapmanız mümkün. Böylelikle hastaya istediği genç görünümü oluşturmanız mümkün olabiliyor. Tabii ki yağ buradaki aslında asıl kilit ve anahtar uygulama. Yani gerek gençleşme, gerekse güzelleştirme prosedüründe yağ enjeksiyonlu bizim ameliyatlarımızın artık olmazsa olmazı. Yani bir facelifti, bir yüz gençleştirme ya da bir yüz güzelleştirmeyi yağ enjeksiyonsuz olarak ben düşünemiyorum. Bunu hem volüm desteği açısından hem de iskeletle ilgili problemleri düzeltmek açısından. Mesela diyelim ki bir hastayı yapıyorsunuz. Tamam, gevşemiş olan kısmı gelebilirsiniz ama altta iskeletle ilgili problem varsa, mesela çenesi küçükse ve bu çenesi implant edilmeye değmeyecek bir küçüklükten bahsediyorsak, çünkü bazı hastalarda ciddi anlamda bir gerilik oluyor. Bunlarda mecburen implant ya da kemik ameliyatları gerçekleştirmek gerekiyor. Ama kemik ameliyatları yapacak düzeyde değilse eğer yüz, o takdirde yağ enjeksiyonlarıyla müthiş güzel sonuçlar alabiliyoruz. Yine alt göz kapağında ya da üst göz kapağındaki böyle çukurluklar, gözün içeri kaçmış gibi ya da böyle çukurluk varmış gibi olması, ki bunlara mesela ışık dolgusu yaptırıyor pek çok hasta ya da üst göz kapağında olduğunda ciddi problemle karşılaşıyor. Bu bölgede özellikle koyulaşma, renk koyulaşması, mavi ya da morumsu halkalar oluşması, ki bunlar için de yağ enjeksiyonları yine bulunmaz bir nimet diyorum yani o hastalar için. Hakeza özellikle kaş kısımlarında ya da bu şakak kısımlarında bazı insanlarda ciddi anlamda çukurlaşmalar oluyor. Ya da elmacık kemiklerinin olduğu kısımlarda düzleşme oluyor ya da aşağı doğru sarkmalar oluyor. Bu tip hastalardaki yaptığımız volümetrik destek beraberinde yaptığımız lifting'e ekstra olarak kişiyi çok daha iyi bir noktaya getirebiliyor. O yüzden yağ enjeksiyonu yapılırken belli noktalara, belli bölgelere daha fazla vererek, mesela jawline'ı, çene ucunu, özellikle elmacık kemiğin olduğu kısımları, şakak kısmını, yine kaşın olduğu bölgeleri, üst göz kapağı ya da alt göz kapağındaki kompartmanları doldurmanız o hastanın güzelliğine güzellik katıyor. Bunu tabii ki hibrit uygulama dediğimiz bir stromal vasküler fraksiyonla, yani gerçek kök hücresiyle de kombine ettiğinizde kalınabilirliğini, yaşayabilirliğini artırmak hastanın iyi sonucunu çok çok daha iyi bir noktaya getirebiliyor. Peki hocam, yağ alma uygulamalarında süreç uzuyor mu? Bir de merak ettiğim bir şey daha var. Bu yağ alma uygulamalarında ekstra maliyet oluyor mu? Mesela ameliyat esnasında baktınız ki daha fazla alınması gerekiyor. Girdiniz, sonuçta baktınız ve buna istinaden ekstra bir maliyet çıkıyor mu? Şimdi her şeyden önce bu tip uygulamaları yaparken tabii yine laboratuvar şartları gerekiyor. Hastane koşullarında olmanız gerekir. Mutlaka bir plastik cerrahın yaptığı ameliyatla olabilecek bir şey bu. Gerek vücut estetiğiyle ilgili, gerek yüzle ilgili uygulamalarda mutlaka hastanın bir yerinden yağ almanız gerekiyor. Yani sadece liposuction yaptığınız hastalara uygulamıyoruz bunu biz. Mesela yüzde liposuction yapmıyoruz normalde. Yüzle ilgili bir uygulama yapıyorsak bu hastadan ekstradan bir liposuction da uygulamak gerekir. Daha sonrasında bunun özel kitleri vardır. Onları mutlaka tedarik etmelisiniz. Tabii ki bunun medikal bir takım laboratuvar firmalarıyla ortak çalışmanız gerekiyor. Bu da tabii ki ciddi anlamda bir maliyet. Yani işlem süresini belki yarım saat ile 1 saat kadar artırabilir. Yani süreç anlamında. Çünkü hazırlanması da bir süreç. Her ne kadar mesela siz kendi işlemlerinizi yaparken yağ alıp laboratuvar görevlilerine veriyorsunuz. Mesela onlar hazırlayana kadar sizin o esnada işlemleriniz olabilir. Daha sonra bunun bir uygulama süreci oluyor. Tabii ki bu dediğim gibi laboratuvar gerektiren bir uygulama olduğu için belli bir maliyeti oluyor. Fakat bu maliyet eskisi gibi değil. Yani bundan bir 4-5 yıl önce ben böyle bir soruyla karşılaştığımda hastaya diyordum ki mesela işte sizin yüz germeniz diyelim ki işte 5 lira, bu kök hücre maliyeti de 10 liraya geliyordu.
Yani yaptığınız ameliyatın bile çok fazla üzerindeydi çünkü çok ciddi teknoloji gerektiriyordu. Şu andaki teknoloji de çok çok iyi ancak şu anki teknoloji bunu çok daha ucuz maliyetlere indirebilecek durumda. Yani artık bir yüz germe ameliyatı fiyatında değil, belki onun çok daha altında bir maliyete geldi ki bu artık uygulanabilir, kullanılabilir efektivitesi açısından ve hastaları da gerçekten memnun edecek bir şey. Belki bir sefer uygulamak yetiyor. Hasta isterse birkaç yıl sonra tekrardan bir doz yine yaptırabilir. Hiçbir sakıncası yok. Yani işlem ekonomik olarak tabii ki yapılan uygulamayı bir miktar artırsa bile etkinliği bakımından ve kişiye verdiği o rejuvenation yapması, kişiyi daha güzel bir noktaya taşıması ve yaptığınız işlemin etkinliğini tespit etmeniz gerçekten değerli bir noktaya getiriyor. Biz sonuçta ülke olarak şu anda estetik cerrahide dünya liderin durumundayız. Ve bunu sadece yaptığımız ameliyatlarla, yaptığımız tekniklerle değil, aynı zamanda modern tıbbın olanaklarını da kullanarak sağlamak durumundayız. Yani rejeneratif tıp dediğimiz bu geleceğin tıbbı diye bahsettiğimiz kök hücre uygulamalarına ağırlık vermeli ve bunu pratik olarak bütün ameliyatlarımıza artık eşleştirmek ve uygulamak zorundayız. Bunu yapan hekimlerin hakikaten hani 10 adım daha ileride olduğuna rast gelinecektir ki ben bunu uygulayan bir hekimim ve hastalarına elde ettiğim sonuçları pratikte görüyorum. Yani olay sadece laboratuvar şartlarında bilimsel çalışmalara uyacak değil, gerçekten pratik anlamda artık kullanılabilir noktada ve bunu da tabii ki doğru hekimlere, bu işi sık yapan hekimlere yaptırmak gerekiyor. Diğer şekilde bir şarlatanlıkla karşılaşmanız ya da hani anlatmak başka, uygulamak başka ve diğer şekilde hani kök hücre olduğu bilinmeyen şeylerle sizi aldatılabilirler. Yani ki bunları mesela araştırmazlarsa karşılaşılabiliyor. Mesela bir PRP uygulamasını, bir GRP uygulamasını sanki kök hücreymiş gibi bu saç ekiminde de çok sık yapıldı. Yapılabiliyor. Oysa ki bu gerçekten bilimsel anlamda etik manada olması gereken şey benim anlattığım gibidir. Yani bu anlamda hastalar eğer iyi araştırmazlarsa, bu konuda iyi sorgulamazlarsa belki de kendileri için hani olmayan bir şeye farklı ve yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacaklar ya da ona kanarak bir takım uygulamalar yapacaklar. Oysa ki bu onların elde edeceği gerçek sonuç olmayacak. Yani bir örnek yüz germe uygulamasında yüz germenin zaten efekti var. Biz artık efekti değil, efektin daha üzeri yani iyinin daha iyisi, güzelin çok çok daha iyisine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla da bu son teknolojik olayları pratiğimizde çok fazla yer vermeye başladık. Eskiden dediğim gibi maliyetler sebebiyle belki bunlar tam olarak istediğimiz boyutta gerçekleştirilemiyordu. Ama dediğim gibi çok istismar edilebilen, suistimal edilebilen bir konu olduğunun üzerinden tekrardan geçmek istiyorum. Hastalarıma da her zaman şunu söylüyorum, lütfen iyi araştırsınlar. Ve bana her zaman ulaşabilirler. Belki görüşemeseler çünkü çok yoğunum hakikaten. Ama telefonla bütün hastalarıma bu anlamda istedikleri her konuda bilgi verebilirim. Ve hastalarıma daima dürüst bir şekilde ne yaptığımı, nasıl yapacağımı anlatarak bilgi verip onlara bu anlamda gerekli bilgiyi verdiğim için hastalar zaten inandıkları yerlere ameliyat olmalarını her zaman söylüyorum. Onlar da bu şekilde işlemlerini yaptırıyorlar ve çok da memnun kalıyorlar. Partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen benimle beraberdi. Sizlerden gelen soruları kendisine yönelttim. Programımız devam edecek.